Sigma erkek. Esasen toplumsal hiyerarşilerden bağımsız, yüksek derecede bağımsız ve kendi kendine yetebilen erkekler, yani tabiri caizse yalnız kurtlar için kullanılan bir terimken günümüzde daha çok hayatta bir bok olamamış incel tayfanın kendini sandığı erkek tiplemesine dönüşmüş durum. TikTok, YouTube Shorts ve Reels gibi bilumum kısa video platformunda dolaşan Sigma Rule tarzı editler, Patrick Bateman editleri, Andrew Tate ve türevleri falan sağ olsun, hiç arkadaşı olmayan, geceleri en hentai'de bilmem kaçıncı sayfaya kadar giden, aşk hayatında 3'ün birini almış tayfa kendine Sigma demeye başladı ve böylece piyasada bir sürü Sigma türedi. İşte bugünkü videomuzun konusu olan The Dreaming Boy is a Realist yazarken de yazar bu Sigma erkek kültürünün parçası olan erkeklere mastürbasyon malzemesi çıkarmak istemiş olacak ki bizi böyle saçma sapan bir hikayeyle ve üstüne üstlük izlerken Joadis'in cringe antidotlarının bile fayda etmeyeceği boktan shorts videolarıyla karşı karşıya bırakmış bulunmak. Bu kadar cringe'i en son yani The Dangers in My Heart falan izlerken yaşamıştım herhalde, amına koyayım. Gerçi yok, o final boss'u gibi bir şey, o apayrı bir boyut da anladınız işte ya. Serinin adamı nedenli cringe ettiğini anlatabildiğimi düşünüyorum. O halde cringe antidotları hazırsa videonun sonuna kadar şu animeyi tüm boktanlığıyla ele alalım. Önce intro gelsin, ardından The Dreaming Boy is a Realist. Dikkat! Bu video sansürsüz küfür içermektedir. Hikayemiz bu. Wataru Sajo denen amcılar kralı elemanın sevdiği kız Aika Natsukawa'dan bilmem kaç defa ret yemesine rağmen utanmadan, sıkılmadan "Ah kraliçe Aika, ne olur beni sevgilim olmakla onurlandırın" dercesine peşinden koşması, hatta bunun üstüne tüm okul tarafından amcı damgası yemesine rağmen ancak kafasına bir top yedikten sonra aklının başına gelmesinden sonra Wataru'nun Aika'yı kovalamamaya karar vermesi üzerine Wataru ve Aika'nın hayatlarının nasıl değiştiğini anlat. Tabi bu değişim iyi yönde mi kötü yönde mi olduğu tartışılır. Zira Wataru Aika'yı sevmeyi bırakmak yerine e-girl simpleyen ucubeler gibi uzaktan onu simplemeye devam ediyor. Tabi Wataru'nun verdiği ilgiden götü kalkan Aika da o ilgi gidince kendi özgüvensizliğini konuşturmaya başlıyor. Şöyle esası olanın taşşaklanmasını izlediğimiz sağlam karakter gelişimi içeren bir romantik anime mi arıyorsunuz? O zaman The Dreaming Boy is a Realist'ten götünüzü tuta kaçın amına koyayım. Çünkü bu öyle bir anime ki önce insana umut veriyor. Aa bak ne güzel, eleman taşşaklanıp amcılığı bırakıyor misali. Ama sonra bir bakmışsın eleman amcılığa tam gaz devam ediyor. Yazar o kadar fazla Sigma TikTok izlemiş ki kendini Sigma sanan bu incel tayfanın tırnak içinde Sigma olduktan sonra yaşayacaklarını düşündüğü aşk hayatını yazmış resmen. Tabi doğru dürüst hikaye yazamayınca ne yapıyorlar? Tabii ki de basıyorlar fan servisi amına. Bacak, ayak, meme ne varsa bas. Basmazsan kim izleyecek bu Hindistan bok festivalini? Incel tayfanın fikirleri ne kadar boktansa bu hikayede o kadar boktan. Hikayeye ver be 10 üzerinden 2. Bak 2021'den bugüne kadar tam 118 anime izledim. Bunların arasında ana karakterleri en boktan olan animelerde bile yan karakterler falan iyi oluyordu en azından. Ama bu boktanlıkta bambaşka bir boyut. La bir tane bile düzgün karakter yok. Hani bir tane bile olsa bir şey demeyeceğim. Ama yani her karakter ayrı şekilde uyuz. Hikaye esas olanın karakter gelişimini ele alması gerekirken söz konusu karakter gelişimi sıfır. Romantik komedi diyorsunuz ama komedi namına hiçbir şey yok. Çünkü karakterler hiçbir türlü adamı eğlendiremiyor. Haliyle ortaya saçma sapan bir şey çıkıyor. Wataru zaten kendini Sigma sanan amcı eşeğin teki. Allah'a şükür her bölüm seyir zevkimizin içine sıçmayı başardı. Ama şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Yazar bu Wataru üzerinden kendini Sigma sanan eşekleri çok iyi ele almış. Tabi bunun iyi mi kötü mü olduğu tartışılır. Ama ben şahsen kendini Sigma sanan bir eşeğin hikayesini izleyeceğime gider Gabar Dağı'nda eşek. Tamam onu da yapmam gerçi de anladınız siz ne demek istediğimi ya. Tabi böyle mal bir elemanın ilgisini aç olmak için böyle mal bir kız lazım. Bir de böyle bir göt lazım ki onları birbirine çakıştırayım. Aika da o mal kız rolünü üstleniyor işte. Ben hayatımda Yi Gama'dan beridir bu kadar özgüvensiz, bu kadar uyuz bir kız gördüğümü hatırlamıyorum lan. Evet farkındayım, Yi nefretini azaltmam gerekiyor ama bu kızı uyuzluk ve teröristlik bakımından kesinlikle Yi'den esinlenmişler ama. Zaten Oregair'ı çakması bir de seride çakma Yi olsa şaşırmam ya. Ama en çok sövgüleri hak eden biri varsa bu Aika'nın yanında gezen eleman Kei Ashidadır. Lan tam Wataru farklı denizlere yelken açıyor. Şu Fuka Sasaki denen güzelliğe kur yapıyor. Bu amına koduğumun kızı Odise'deki siren kızlar var ya hani. Onlar gibi çocuğa gel
gel yapıyor amına koyayım. Lan sen Aykan'ın arkadaşı mısın değil misin? Kızı sapık gibi kaç sene takip eden elemanla kızı yapmaya mı çalışıyorsun lan? Ya Allah belanı versin senin o zaman. Şu Ayka ve Kay dışındaki tüm kız karakterleri beğeniyorum ama ya. Oğlum Vatarı bak bu Ayka'dan sana hayır gelmez. Siktir et geç şu Fırka'yla ya da ne bileyim Rin Shinomi'yle falan ol bak. Unut lan şu Ayka'yı artık. Hayır yani eleman Ayka'yı kovalarken kendini küçük düşürmekten başka bir şey yapmıyor ki. Ama yok. Eleman kör, eleman salak, etrafındaki güzellikleri göremiyor ki. Karakterler bir komedi animesinde pek güldüremediğinden ve aksine beni cringe ettiğinden karakterlere 10 üzerinden 5 veriyorum. Bu Gokumi ile Aziz bir araya geldiğinde nedense hiç hayırlı bir şey çıkmıyor ortaya. Gokumi normalde kendi başına Trezire Children gibi insanı eğlendiren bir romantik komediye imza atmış bir stüdyoyken Aziz bu Gokumi'yi tabiri caizse kötü yola sürüklemiş. Animasyon performansını ele alacaksak yani ele almayalım bence ya. Elime bok bulaşmasını istemiyorum zira. Gokumi'den bahsettim ya, Gokumi umudu komple kesmiş. Katkıda bulunanlarda sadece Aziz'in adı var komple. Yani Gokumi'ye pek de bir şey demek istemiyorum. Böyle tırt bir şeyden ben de umudu keserdim zira. Hayır, renk tasarımını gitmişler bir de JC Staff'ten birine yaptırmışlar amına. Sonbahar 2024 sezonu değerlendirmesi videomu izleyenler o lanet stüdyo yüzünden ne biçim bir rage attığımı biliyor. Onu da şuradan bir yerden kartlardan izleyebilirsiniz bu arada. Yani tam olarak boktanlar ekibi kurmuşsunuz animasyon ekibi olarak. Tabii ki bu boktanlar ekibi de ne opening'e ne de ending'e doğru dürüst uğraşmış. Ending'de zaten bir gram hareket yok. Opening'de toplama bilgisayar gibi amına koyayım. Nereden bir parça bulmuşlarsa takmışlar. Beyler editlerken bir şey fark ettim, o yüzden bölüyorum. Adamlar şu geçişte logo katmanını şekil katmanının altına değil üstüne koymuş amına koyayım. Böyle bir After Effects acemiliği. Şuna bak şuna. Misali çalıp çırparak anca iş yapabildiklerinden bu hırsızlık performansına 10 üzerinden 4 veriyorum ya. Sadece kendini Sigma sanan insel erkekler için mastürbasyon malzemesi olmayı hedefleyen bir animede öyle amşam bir seslendirme kadrosu bekleyecek halimiz yok ya. Ya şimdi isimlerini saysam Koreli devlet adamı Kim Bu-sik'in adını bir daha anacağız. Yani koca kadroda bildiğim tek isim Yumiri Hanamori mi olur amına koyayım ya. Seslendirmen alırken bu kadar mı ucuza kaçtınız lan? Tabii ki ucuza kaçtıklarında kadronun bu merdiven altı dublaj misali performansından görebiliyoruz. Mesela bak size bir sahne göstereceğim. Bu sahne bile animenin seslendirme performansını gayet iyi açıklıyor bence. Mesela bak bu sahnede Ayka'nın pasif agresifliğini seslendirmen ablamız pek de yansıtamıyor ya. Animeyi yaparken bir boka uğraşmadıkları gibi seslendirme kadrosunu da adam etmeye uğraşmamışlar. O yüzden bu kadroya bir 10 üzerinden 5 müstahaktir anca. Toparlamak gerekirse açıkçası ben bu animeyi neredeyse hiçbir yönüyle beğenemedim. Bak hikaye leş zaten. Kendini Sigma zanneden kız eli tutmamış insel tayfa için mastürbasyon malzemesi gibi hikaye. Karakterler bir komedi serisine göre hiç eğlenceli değil. Animasyon zaten oho stüdyo animeyi siktir etmiş zaten. Seslendirme leş yani. Adamlar kadroyu adam etmeye uğraşmamış dediğim gibi. Kısacası güzel diyebileceğim pek de bir şey yok. Bak ama yazarın bu kendini Sigma sanan eşekleri ele alma şeklini beğendim. Adam bir tane video izlemiş sonra diyor tamam lan Natsukawa'yı sikeyim kendime odaklanacağım. Sonra bir bakmışsın Tanrıça Natsukawa ben senin kanalını sikeyim be birader. Vatarı ben senin kafanı sikeyim oğlum. Tüm kategorilerin puanlamalarının ortalamasını da alınca bu bir insanın ıslak rüyasına vereceğim puan 10 üzerinden 4. Sigma edit yapıp short parası yemek isteyenler ya da babaannesinin bodrumunda yaşayan Sigmalar için ideal bir an. Ama ikinci dediğim tayfadansanız size acilen şu Hinami'nin Tomozaki'ye çektiği muameleden çekmemiz lazım onu. Batoto Shikuas kanalındaydınız. Daha fazla bu tarz anime incelemeleri için takipte kalın. Şimdilik ben kaçar.